Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir sarışınlık çalışmasıyla sizlerleyim. Burada ilk önce saçın diplerini kumral tonlarında, yani 7.1 tonlarında ve 7 numara tonlarında karışım yaparak, yani 7 numara ve 7.1 2 numaranın karışımıyla bir dip boya çalışması yaptım. Ve ardından şimdi balyaj çalışması uygulayacağım. Şu anda ayrımları yapıyorum. İlk önce bir profil ayrımı oluşturdum. Ve bunun akabinde profil ayrımı oluşturduktan sonra yine bir taç ayrımı oluşturdum şimdi. Taç ayrımı sağ kulaktan sol kulağın başlangıcına kadar ayırmış olduğumuz, yani ön kısmıyla arka kısmı ayıran bölüme taç ayrım diyoruz. Burada şimdi bu ayrımı yaptıktan sonra ense kısmından tek parça alacağım. Burada doğaçlama, yani çapraz ayrımlar uygulayarak yapacağımız bir balyaj çalışması. Burada gördüğünüz gibi alt kısmı bir krepe uyguluyorum. Burada hep çapraz ayrım ve yapmış olduğumuz paketleme her iki paketin arasına gelecek şekilde. Yani her paket üst üste gelmeyecek burada. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Burada çalışmamız, yani saçın tamamına doğal bir yani dağılım yapıyor ve doğal bir düşüş olmasını sağlıyor. Burada açıcıyı olarak Selective'in scalp açıcısını kullanıyorum. Ve Selective'in kendi kullanmış kendi mor renkli mavi renkli, pardon, mor diyorum, çok özür dilerim. Mavi renkli oksidanını da kullanıyorum. Burada açılma derecesini biraz daha iyi bir şekilde açılmasını sağlıyor. Burada birebir oranda bir açıcı karışımı yaptım. Yani 30 gram hazırladım. 30 gram hazırlıyorum. Ve hazırlamış olduğum karışımda 30 gram oksidan, 30 gram açıcı. Burada gördüğünüz gibi ilk en tepe ense kısmından bir parça ayırdım ve onun sağ tarafından yine ince bir parça ayrım yaptım. Aşağı doğru çapraz bir ayrım uyguladım. Ve burada uygulamış olduğum sistemde, yani krepelerin geriye doğru düşmesini engellemek için saçın dibine hafif biraz sprey sıkıyorum. Burada sprey saçta biraz tutuculuk sağladığı için yapmış olduğumuz krepenin aşağı doğru kaymasını engelliyor ve bu da krepelerin, yani yapmış olduğumuz krepenin dipte kalmasını sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi fırça olarak Framar marka fırça kullandım ve kalın bir fırça. Burada saçın yine yoğun dipleri uzadığı için dip röfle, dip balyaj diyebiliriz buna. Dip balyaj yaptığımız için burada tek parça bir ayrım uyguladım ve krepe yaptım. Burada ilk ense kısımlarının daha aydınlık olması için alt kısmı, yani ense sağ ve sol kısmı tek parça halinde alıyorum ve ince, kalın parça almıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken, kalın parça olmadan daha ince bir hat çizgisi, yani çapraz bir ayrım uygulayarak alıp dibini krapeleyip ve açıcıyı saça nüfuz ettirip paketledim. Gördüğünüz sağ tarafı yaptım. Şimdi sol tarafa geçiyorum. Her zaman böyle başladığınız zaman, hani böyle bir çalışma başlarsanız paket dağılımında daha rahat yaparsınız. Çünkü ben şimdi bu sol tarafı da yaptıktan sonra iki paketin arasında gelecek şekilde bir ayrım yaparak tekrardan çalışmama devam ediyorum.
Gördüğünüz gibi spreyi aldım. Saçın dibine hafif bir sıktım. Burada saçın dibindeki hani hafif tutuculuk sağladığı için yapmış olduğumuz krepe saçın dibinde kalıyor. Burada birebir hazırlamış olduğumuz açıcı da yoğun bir görünüm, yani yoğun olduğu için saçta cıvık olmuyor. Yani hem saçın açılmasında daha net bir işlem sağlıyor. Burada hani saçın açıcının hiçbir şekilde cıvık olmaması gerekiyor. Yani birebir yani yoğun bir kıvamda olması lazım. Siz birebir olarak hazırladığınızda açıcıyı burada çok rahat bir çalışma yapabilirsiniz. Bunu sizlere ifade edebilirim. Çünkü açıcıların belli bir tona kadar açma derecesi vardır. Her açıcıya göre değişir. Bazı açıcılar 7 tona kadar açar, bazı açıcılar 8 tona kadar açar, bazı açıcılar da 9 tona kadar açar. Burada cıvık yaptığınızda açıcının açma derecesi biraz daha düşer. Çünkü temiz bir şekilde açmaz. Kızıllı bir şekilde açar. Bir de şöyle bir ifade edelim. Saçın içerisinde hani saçta daha önceden boya varsa ya da farklı bir işlem varsa bir de saçın yapısına göre de doğal olabilir. Saçın yapısı koyudur. Açıcıyı uyguladınız. Sizin açıcınız 7 ton açıyor ya da 8 ton açıyor ya da 9 ton açıyor. İstediğiniz tona kadar gelmedi. Burada ne yapabilirsiniz? Tekrardan taze bir ilaç hazırlayarak daha önceden yapmış olduğunuz paketlerin üzerine tekrardan geçmeniz gerekiyor. Burada neden? Açıcı belli bir dakika ve belli bir tona kadar dediğim gibi görevini yapmıştır ve orada durmuştur. Bu nedenle de sizin bu işlemi diyelim belli bir tona kadar geldi. Ondan sonra açmıyor. Ne yapacaksınız? Tekrardan üzerinden taze bir ilaç geçerek tekrardan açmasını sağlayacaksınız. Bu da saçın daha temiz açılmasına sebep oluyor. Burada gördüğünüz gibi iki paketin arasına yapmış bulunmaktayım. Burada 3 parçada alıyorum saçı. Yani ne çok kalın ne çok ince bir parça ayrımlar yapıyorum. Hep 3 parça başladım burada. Hep 3 parça gidiyorum. Burada saçın diplerinde yoğun bir sarışınlık olmuyor. Daha önceden modelimizin yani daha doğal bir geçiş röfle oluyor bu çalışmada. Hem saç rengimizi korumuş oluyoruz hem de istediğimiz sarışınlık tonları da saçın aralarında eşit bir şekilde dağılmış oluyor. Bunu isterseniz daha da yoğunlaştırabilirsiniz. İsterseniz daha da azaltabilirsiniz. Sizin tercihine kalmış bir işlemdir burada. Burada gördüğünüz gibi dik fırça darbeleriyle açıcıyı saça nüfuz ettiriyoruz. Burada bir sonraki çalışmalarımda artık folyanın altına plaka ile balyaj ve röfle çalışmaları yapmaya başlıyorum. Burada şimdi elimizi koyduğumuzda tam net bir şekilde hani hem ilacı da yediremiyoruz hem de daha fazla kullanmış bulunmaktayız. Plakayla yani ya da kullandığımız zaman daha rahat bir şekilde açıcıyı daha yerleştiriyoruz. Hani yayılmasını sağlıyoruz ve çok fazla kullanmıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 3 parçada alıyorum ve bu 3 parçada aldığım hafif bir krepe uygulayarak folyoyu alıyorum ve ilk önce saça tutması için yani dağılmaması için hafif bir açıcı sürüyorum folyonun orta kısmına ve buradan koyu olan kısımlara sürme işlemini yapıyorum. Burada hem dik fırça darbeleri hem düz fırça darbeleriyle saça yediriyorum açıcıyı.
Burada gördüğünüz gibi açıcımız yoğun kıvamda, çok cıvık bir kıvamda değil ama burada da nasıl yani rahat bir şekilde sürebileceğimiz kıvamda, yani saça nüfuz edebileceğimiz kıvamda. Çok aşırı katı olursa da sürmekte zorlanırız ve yine işlemimizi yapmakta da zorlandığımız için de hem saçı iyi bir şekilde yediremeyiz. Onun ayarı da mevcut açıcıyı birebir oranda hazırlarsanız hemen hemen tepside aynı güzel kıvamda kullanabiliyorsunuz. Bu işlemi bütün saçın tamamına uyguluyorum. Buradaki yapmış olduğumuz teknikte her paket, yani üst üste gelmiyor. Sadece iki paketin arasında denk gelecek bir ayrım uyguluyorum. Bu sefer de saçın tamamını dengeli bir şekilde dağılmasını sağlıyor bu işlem. Burada saçın ense kısmından genel anlamda çerçeve kısmının bölümünü nasıl alıyorum? Tek parça halini alıyorum. Diğer, yani şakaklar, ön parça, ense kısmı tek parça halinde ama ince bir parça halinde alıyorum. Burayı krepeliyorum. Daha sonraki ayrım noktaları da nasıl? 3 parça halinde. Bunu isterseniz 4 parça halinde alırsınız. İsterseniz daha çok alırsınız. İsterseniz tek parça halinde de alabilirsiniz. Bunu sizin tercihiniz. 3 parça halinde aldım. Diyelim müşterim 6 ay sonra tekrardan geldi. Bu sefer nasıl bir çalışma yapacağım? 3 ay 4 ay sonra tekrardan ayrım noktalarımı bildiğim için saça ayırdığım zaman buradaki 3 parçada aldığım zaman ve aralardaki koyuları da görmüş olurum. Bu sefer koyulara işlem yapmış olacağım. Burada hem saçı yıpratmadan bir balyaj tekniği uygulamış oluyoruz, bir röfle tekniği uygulamış oluyoruz. Yani hem bu ayrımlarınızı nasıl yaparsanız yine aynı şekilde de bu ayrımlardan devam ederek yine aynı çalışmayı yapabilirsiniz. Burada ayrımlar önemli arkadaşlar. Sizlerde sarışınlık çalışması, renklendirme, saç kesimi ve diğer kuaförlük hizmeti almak isterseniz, yani salonuma gelerek benden bu hizmetten yararlanmak isterseniz, röfle yaptırmak, saç kesimi yaptırmak ve diğer kuaförlük hizmeti yaptırmak isterseniz salonuma gelerek bu işlemleri yaptırabilirsiniz. Bilginiz olsun. Videomun açıklama kısmında sosyal medya adresleri mevcut. Buradan ulaşarak salonuma gelerek kuaförlük hizmeti verebilirim size. Gördüğünüz gibi röfleyi paketleme sistemi de folyoyu tek paketledikten sonra saçın dibine kadar getiriyorum. Sonra ikinci bir paket yapıp ondan sonra paketliyorum. Yani her röfleyi 2 kere paketliyorum. Hani folyoyu 2 kere paketliyorum. Tek paket yapıp işlemi bitirmiyorum. Bir kere paketliyorum. Sonra bir kere daha paketleyip hani katlayıp, yani 2 kere katlayıp işlemi bitiriyorum. Burada hem paketler kaymamış oluyor, hem daha düzgün durmuş oluyor, hem de daha güzel bir
çalışma olmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir paketim aynı paketin üzerinde denk gelmiyor. Her paket iki paketin arasına gelecek teknikte uyguluyorum. Siz de bu tarz bir çalışma yaparsanız daha doğal balyajlar, daha doğal röfleler, yani saçın tamamına net bir şekilde dağılmış bir çalışma uygulayabilirsiniz. Burada ayrımların kalınlaştırırsınız, daha çok yoğun sarışınlık edersiniz. Hani daha çok belirgin sarışınlık elde edersiniz. İncelttiğiniz zaman yine sarışınlık yoğunluk olarak da şey yaparsınız. Buradaki işlemde aralardaki kalın yaptığınızdaki şeyde hem sarışınlık da yoğunlaşır. Bu sefer nasıl olur? Kalın paketlerde sarı tonlar daha çok ön planda çıkar ve yoğun bir sarışınlık elde etmiş olursunuz. Burada hem dik fırça darbeleriyle uyguluyorum gördüğünüz gibi, hem de düz fırça darbeleriyle saça nüfuz ettirip gördüğünüz bir paket katladım ve gördüğünüz gibi düzenledim ve ikinci kere katlıyorum ve katladıktan sonra sağ ve soldan, burada çok dar bir şekilde değil, tam böyle saçın başlangıç noktasından katlama yapın. Çünkü öyle yaparsanız bu sefer yapmazsınız. Biraz dar bir şekilde yaparsanız saç sıkışır. Bu sefer de saçın diplerinden taşmalar meydana gelebilir. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki bölüme de geldik. Burada da aynı şekilde, ama burada ön tarafların biraz aydınlık olması için ön kısımlarını sadece ince bir tutam alarak oradaki bölümü tek parça halinde paketliyorum. Burada gördüğünüz gibi açıcıyı saça iyi nüfuz ettiriyorum. Çünkü iyi nüfuz ettirmezseniz hem aralarda kuyular kalır, açılmaz ve hoş bir görüntü olmaz. Bunu iyi bir şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çok kalın paketler alırsanız da saça çok açıcı yüklemiş olursunuz. Ne çok kalın ne çok ince saçlar alıp öyle paketlemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada her zaman gördüğünüz gibi iki paketin arasına gelecek şekilde bir ayrım uyguluyorum. Burada gördüğünüz gibi yatay bir ayrım uyguladım. Çünkü daha önceden çapraz ayrımları uygulayarak bu ayrım tekniğini, hani bu dağılım tekniğini saça yerleştirdim. Artık burada belirli yerlerde çapraz, belirli yerlerde yatay ayrımları uygulayarak işlemime devam ediyorum.
Gördüğünüz gibi burada her zamanki gibi saça en iyi şekilde açıcının nüfuz etmesini sağlıyorum. Burada daha önceki röflerin uçlarına gördüğünüz gibi sarışın, onun uçlarına getirmiyorum. Gördüğünüz gibi. Burada saç 4 ayrım uyguladım. Neden? Çünkü tepe kısmında belli noktalarda geniş alanlar olabiliyor. Ona göre dağılım olması için isterseniz 3 tane de yapabilirsiniz. Ben burada biraz daha yoğunluk sağlamak için 4 ayrım uygulayıp yine dibini krepe yapıp paketleme işlemini yapıyorum. Sizler de Serkan Karayalan Kuaför kanalımın videolar bölümünde birçok kategoriden saç tasarımı kuaför kategorisinden videolar bulabilirsiniz. Burada perma videosu, hani perma teknikleri hakkında, keratin düzleştirme teknikleri hakkında, saç kesim teknikleri hakkında, saç renklendirme, saç boyama ve ombre balyaj, yine her zamanki gibi röfle teknikleri hakkında videolar bulabilirsiniz. Serkan Karalan Kuaför kanalımın videolar bölümünde istediğiniz saç konusunda birçok kategoride videom mevcut. Buradan ulaşarak izleyebilirsiniz. Saç yaptırmak isterseniz de sosyal medya adreslerimden bana ulaşarak saçlarınızı yaptırabilirsiniz. Bu çalışmayı saçın bütününe uyguluyorum. Gördüğünüz gibi dik fırça darbeleriyle açıcıyı saça iyi bir şekilde nüfuz ettirmesini sağlıyorum.
Gördüğünüz gibi paketledim ve paketledim dedim, pardon. Katladım folyoyu ve ikinci bir şekilde tekrardan katlıyorum. Burada katladıktan sonra da hani sıkıştırma işlemi yapmıyorum. Sadece doğal nasıl katladıysam aynı şekilde katlayarak, sıkıştırmadan sadece kenarlarını güzel bir şekilde katlıyorum. Ondan sonra bitiriyorum. Gördüğünüz gibi ön çerçeveyi de tek parça halinde alıyorum. Buradaki tek farklı yapmış olduğum kısım önü, yanları ve enseleri daha aydınlık olması için tek parça halinde alıp, ama çok kalın almıyorum burada. Tek parça halinde alıp paketliyorum. Evet, az bir bölüm kaldı. Tepe kısmı bölümü kaldı. Gördüğünüz gibi hep aynı teknikte bütün saça paketleme işlemini yaptım. Bu da gördüğünüz gibi paket dağılım tekniği de, yani saçın bütününe tamamıyla güzel bir şekilde dağıldı.
Evet, gördüğünüz gibi işlemimiz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla sizlerle olacağım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Gördüğünüz gibi dip uçları daha sarışın, dipleri daha doğal geçişli bir balyaj çalışması oldu. İyi günler.